Çoğumuz gündelik hayatımızda interneti kullanırken belki 10, belki 20 adet siteye sıklıkla giriyoruz. Ancak internet devasa bir mecra. Bildiğimiz sitelerin çoğu Google tarafından indekslenebilen siteler. Ancak dünyada yaklaşık 1 milyar web sitesi olduğu tahmin ediliyor ve bizim girdiğimiz internet siteleri buzdağının sadece görünen tarafı. Buzdağının görünmeyen kısmı ise Deep Web'dir. Deep Web, Türkçe karşılığında derin internet veya derin ağ demektir. Deep Web, internetin arama motorları tarafından indekslenmemiş bir parçasıdır. Yani arama motorları ile doğrudan erişim mümkün değildir. Deep Web, öldürme, yasa dışı uyuşturucu, insan kaçakçılığı, silahlar, pornografi ve diğer hoş olmayan ürünler ve hizmetleri kendinde barındırıyor. Deep Web ile Dark Web aynı şey değil. Dark Web, gizli IP adresleri olan ve erişim için özel yazılım gerektirebilen web siteleri topluluğudur. Standart arama motorları ile bulunamayan internet içerikleri anlamına gelen Deep Web'in %0.01'lik kısmını oluşturur. Bir diğer deyişle, Google aradığınız şeyi bulamıyorsa, aradığınız şey büyük olasılıkla World Wide Web'te var. Fakat bu içeriğe ulaşmak için Deep Web'e erişmeniz gerekir ve erişim Google'da aratmak kadar kolay bir süresi değildir. Bu yüzden kendini kazara orada bulamazsın. Aradığınız şeyi Google'da bulabiliyorsanız demek ki arattığınız şey internetin %0.03'ünü oluşturan Surface Web'de var. Surface Web, Türkçe karşılığı yüzey ağ demektir. Çevrim içi içeriğin yaklaşık %90'ı Google'un görünümünden engelleniyor. Çünkü erişim için kimlik doğrulaması gerekiyor. Başka bir deyişle bir kullanıcı adı ve şifreye ihtiyaç var. Örnekler arasında çevrim içi bankacılık veya e-posta hesabı, Twitter'daki doğrudan mesajlar veya Facebook'a yüklenen ve özel olarak işaretlenmiş fotoğraflar bulunur. Arama motorları bu şeylere ulaşamaz ve adınız basit bir Google araması ile görünmez. Deep Web'i Surface Web'den veya görüntülenebilir arama sonuçlarını neyin ayırdığını anlamak için Google gibi arama motorlarının tarama, dizine ekleme ve sunma işlemlerinin 3 adımında web sayfalarını nasıl keşfettiğini anlamanız gerekir. Tüm web sitelerinin merkezi bir veri tabanı olmadığından bir arama motoru sürekli olarak gezinme adı verilen bir işlemle listesine eklemek için yeni web sayfalarını arar. Web sitesi sahipleri Google'un bir web sitesini ne sıklıkla ziyaret ettiğini bilmek ister. Ancak resmi açıklamalardaki yanıtlarda düzenli olarak ziyaret ediliyor olarak belirtilir. Google tarafından kullanılan web gezgini olan Googlebot, webin dört bir yanındaki sayfaları sürekli ziyaret eder ve yeni bir web sayfası bulduğunda bilgileri bir dizine kaydeder. Birisi arama kısmında bir şeyler yazdığında ve enter'e tıkladığında sonuçların görüntülenmesi için Google aranan web sayfasının dizinine gider. İnternetin içeriğini önceden kategorize edecek bir indeks olmadan gerçek zamanlı arama yapmak çok uzun zaman alırdı. Google yeni web sayfalarını bulmak için farklı yöntemler kullanır. Bu yöntemler arasında bilinen web sayfalarından yenilerine olan bağlantıları takip etmek, site haritalarını kontrol etmek veya yeni bir web sayfası hakkında en iyi web barındırma sağlayıcılarından birinin ipuçlarını almak vardır. Bir sayfa bulunduğunda Google indeksleme ile ne olacağına karar verir. Bu süreç web sayfasında gömülü olan içerik, görüntü ve videoların çalışılmasını ve sınıflandırılmasını içerir. Amaç aranan konuyu tahmin etmektir. Böylece bir yıl kaç gündür ile ilgili arama yapıldığında bir telefonun fiyatına ilişkin saçma sapan web sayfalar karşınıza yanıt olarak çıkmaz. Google yalnızca bu şeyleri doğru yaparak dünyanın en popüler arama motoru olarak kalacağını biliyor. Bir web sayfasının dizini oluşturulduktan sonra büyük bir bilgisayar ağında depolanan büyük bir veri tabanı olan Google dizinine girer. Bir arama motorunun olmasının nedeni bir kullanıcı sorgusuna cevap olarak veri tabanından en alakalı bilgiyi almak ve sunmaktır. Bunu sayfa elemanlarını değerlendirmek için bir algoritma kullanarak yapar. Tarama, dizini oluşturma ve sunma işlemleri tamamlandıktan sonra bir web sayfası internetin çoğumuzun bildiği küçük yüzdesine katılır ve bu web sayfalarını kolayca bulabilirsiniz. Dark Web'e erişmek, Tor tarayıcısını veya benzeri bir şey gerektirir. Tor ağı, kullanıcıları isimsiz tutmak için kurulmuş, merkezi şifreli bir yönlendirme ağıdır. Tor tarayıcısı bize anonimlik sağlar.
Anonimlik, trafiğin nereden geldiğinin bulunmaması için bir dizi coğrafi olarak dağılmış IP adresleri aracılığıyla trafiğin yönlendirilmesi ve yeniden yönlendirilmesiyle bulunması neredeyse imkansız hale gelinceye kadar gerçekleştirilir. Şunu daha anlaşılır şekilde anlatalım. Bilgisayarımızın IP adresi vasıtasıyla bizim bilgisayarımızın konumu saniyeler içinde tespit edilebilir. Fakat Tor tarayıcısının bize sağladığı anonimlik sayesinde o anda bilgisayarımız farklı bir IP adresine sahipmiş gibi davranır ve bu IP adresini ne zaman istersek farklı bir IP adresiyle değiştirebiliriz. Bu ise bilgisayarının konumunun ve kimliğimizin bulunmasını oldukça zorlaştırır. Tor, Deep Web'i keşfetmenin güvenli bir yoludur. Fakat hiçbir şey mükemmel veri güvenliği sağlayamaz. Anlamadım. Sunucuları gizli tutmak için Tor ağını kullanıyorsun. Birilerinin fark etmesini zorlaştırmış oldun. Ama ben gördüm. Onion yönlendirme protokolü sandığın kadar anonim değil. Deep Web'de bulunan tehlikeli kişilere herhangi bir iş veya alışveriş yapacaksanız bunun için normal para yerine Bitcoin kullanmanız gerekiyor. 2009'da hayata getirilen Bitcoin elektronik para olarak biliniyor. Ancak bu paranın diğer paralardan farkı hiçbir devlete, merkez bankasına veya kurumlara bağlı olmamasıdır. Son yıllarda ziyaretçilerinin müthiş sayıda arttığı Deep Web'de tahmini olarak yılda 5 milyar dolar değerinde para akışı sağlanıyor. Yetkili makamların dikkatini çekmek için Dark Web'de yapabileceğiniz şeyler, kötü amaçlı yazılım satın alma ve satma, çalınan kredi kartı bilgileri, yasa dışı ilaçlar, silahlar veya çocuk pornografisidir. Orada suikastçılar ve kiralık hackerlar bulabilirsiniz. Surrey Üniversitesi'nden Dr. Michael Maguires tarafından yürütülen 2019 tarihli internet ile ilgili çalışması işlerin daha da kötüleştiğini gösteriyor. Bir işletmeye zarar verebilecek Dark Web girişlerinin sayısı 2016'dan bu yana %20 arttı. Deep Web içerisinde bulunan suç unsurları çoğu ülkenin kabul ettiği ortak suçlar olduğu için burada işlenen suçlara büyük oranla FBI ya da Interpol bakmaktadır. İnterneti bir denize benzetelim ve bunun üzerinden Deep Web katmanlarını size daha iyi bir şekilde anlatalım. Hepimiz arama motorlarının içerisinde seyahat eden yolcularız. Şimdi ise katmanlara geçiş yapalım. Bu seviye, internet kullanıcılarının gündelik hayatta göz attığı internet sitelerinin tamamını oluşturan seviyedir. YouTube, Facebook, Wikipedia ve diğer ünlü veya kolay erişilebilir web sitelerini burada bulabilirsiniz. Birinci seviyede yer alan sitelere tüm web kullanıcılar rahatlıkla ulaşabilirler. Sıfırıncı seviyeyi kapsı olmayan bir eve benzetirsek, birinci seviye kapsı olan bir evdir ve giriş yapabilmek için anahtarınızın olması yeterlidir. Sanal dünyadaki anahtarınız ise kullanıcı adınız ve şifreniz oluyor. Web hostingler, sosyal medya siteleri, e-posta servisleri gibi platformlar yüzey internetin temelini oluştururlar. İlginç gelecek belki ama 0 ve 1. seviye tüm internetin hacminin sadece %5'ini oluşturur. Kalan %95'lik kısmı ise Deep Web'e aittir. İnternetin ikinci seviyesine geçtiğiniz anda ise artık suya girmeye hazırlanan bir dalgıç konumunda yer alıyorsunuz. Bu seviye normalde erişilebilir olan son seviyedir. Ve işte oldu. Deep Web'e hoş geldiniz. Üçüncü seviyeye indiğinize göre artık Deep Web'e dalmaya başladınız demektir. Bu seviyeyi ikili bir ayrıma tabi tutalım. Evet, muhtemelen daha önce siz birer Deep Web kullanıcısı oldunuz ve farkına varmadınız. Bu yüzden heyecanlanmayın. Bu seviyede arama motorları tarafından erişime engeli olan siteler ya da arama sonuçlarında indekslenmeyen ancak doğrudan erişim adresiyle girebildiğiniz siteler yer alır. Arama motoru gemisinden atlayarak suya daldınız ve yüzüyorsunuz. Ancak henüz derinde değilsiniz ve sudan çıkmanız mümkün. Bazı sitelere erişim için belki proxy kullanmanız gerekebilir. Deep Web'in giriş aşaması olarak nitelendirebileceğimiz bu seviyede yayımlanmasına izin verilmeyen araştırma sonuçları, etkin içerikli siteler ya da orta düzey hacker grupları yer alır. Artık 4. seviyeye yaklaşıyoruz. 3. katmanın bu kısmı Tor seviyesi olarak adlandırılır. Artık normal internet kullanıcılarının ulaşamadığı bir seviyedesiniz. Yani VPN, proxy gibi şeyler ile ilerlemeye devam etmeniz mümkün değil. Eğer Deep Web'e ilginiz yoksa muhtemelen daha önce bu seviyeye hiç ulaşmadınız. Tor seviyesinde www.siteadı.com gibi site adresleri yer almaz
Bu seviyede tüm siteler .onion uzantılıdır ve klasik arama motorlarında indekslenmez. Giriş yapabilmeniz için Tor Browser adı verilen bir taraziye sahip olmanız gerekir. Tabii bunu Google üzerinden arama yaparak indirebilirsiniz. Peki bu seviyede neler var? Ulaşmanın çok da zor olmadığı bu seviye, dijital kitap arşivleri, teknoloji haberleri, vizyon filmleri gibi masumane şeyler içerebileceği gibi sahte pasaport, uyuşturucu satışı, pornografik içerikler, insan ticareti ve hatta kiralık katil ilanları gibi siteleri içerebilir. Ürpertici değil mi? Çocuk pornografisi, uyuşturucu satışı, kiralık katil ilanları gibi sitelere her zaman bütün seviyeden ulaşılamaz. Bu sitelere erişim özel davetler gerektirir. Bu nedenle 3. seviyenin sonu ile 4. seviyenin giriş kısmı arasında çok sert ayrımlar yoktur. Peki bu seviye neden var? Örneğin dijital kitap arşivi barındıran bir site ile sahte evrak düzenleyen bir sitenin bu seviyede barınma amaçları aynıdır. Takip edilmemek. Çünkü dijital kitap arşivinin usulsüz olarak yayınlanması da, sahte evrak düzenlenmesi de hukuken suçtur. Onion uzantılı siteleri ve bu sitelerde surf yapan kullanıcıları takip etmek neredeyse imkansıza yakındır. Bu nedenle siber polis çoğu zaman Deep Web'in bu katmanında surf yapar. Satıcıları mesaj atar, ürün almak istediğini söyler. Bu sayede satıcı bir açık verecek ve kendisini yakalamak mümkün olacaktır. 4. seviyenin giriş kısmının 3. seviyenin sonu ile kesin çizgilerle ayrılmadığını artık biliyoruz. 4. seviyenin ilerleyen kısımları ayrıcalıklı bir Deep Web seviyesidir. Yani bu seviyede yer alan verilere Deep Web kullanıcıları da doğrudan ulaşamaz. Giriş yapabilmeniz için özel yazılımlar ve yönlendiriciler gerektirir. Bu kısma kadar olan seviyelerde barınan sitelere Deep Web'e ilgi duyan birisi bir takım detaylı araştırmalar sonucu ulaşabilse de Charter Web'de barınan sitelere deneyimli kullanıcılar dahi böylece ulaşamaz. Bu seviyede .onion uzantılar yerini .close uzantılara bırakmışlardır ve erişim sadece routerlar ile sağlanabilir. Yani internet bağlantısına sahip bir cihaz .close uzantılı bir siteyi görüntüler. Ancak içeriğin tümü kripto olarak şifrelendiği için anlamsız sayısal ifadeler ile karşılaşılacaktır. Peki bu seviyede hangi sitelerle karşılaşıyoruz? Aklınıza gelebilecek her şey diyebiliriz. Mesela hükümetlerin üst düzey sırları, yine üst düzey kripto iletişim araçları, Big Data dediğimiz kullanıcıların kişisel verileri, nükleer araştırma raporları, Illuminati'ye ilişkin veriler, yapay zeka algoritmaları ve kısaca her şey bu seviyede yer alır. Elinde her router cihazı bulunan kişiler de ulaşamaz. Çünkü her router cihazın ulaşabildiği veri birbirinden farklıdır. İşte karşınızda Marianas Web. Peki burada ne var? Gerek ulusal, gerekse de uluslararası kaynaklar bu seviyede ne olduğuna ve nasıl ulaşılacağına ilişkin net bir bilgi veremiyor. Yani bu seviye hakkında fazlasıyla bilgi kirliliği var. Bazı kaynaklar bu seviyeye yalnız kuantum bilgisayarlar ile ulaşılabileceğini belirtiyor. İçeriğinde canlıların yaşam formatını değiştirecek formüllerin bulunduğu söyleniyor. Bu arada Deep Web'in buraya kadar olan katmanlarında Marianas Web için size erişim verebileceklerini söyleyen çeşitli hackerlar ile karşılaşabilirsiniz. Bunun karşılığında istedikleri ücret milyon dolarları buluyor. Geldik 6. seviyeye. Gerçekten teorik olarak dahi hakkında bir bilgi yok. Pek çok kaynak 6. seviyeyi 5. ve 7. seviyeler arasında köprü görevi gören bir aşama olarak tarif ediyor. Tamamen teorik, henüz ulaşılamadı. Bu seviye savaş bölgesi olarak tabir edilir ve ilerleyen teknolojiyle birlikte açılacak. Teoriye göre 7. seviye insanlığın sonunun geldiğinin habercisidir. Bu seviyenin ilk defa 2000'li yılların başında keşfedildiği söyleniyor. Seviyeye insan eliyle müdahale mümkün değil. Rameri adı verilen çok gelişmiş bir sistem tarafından kontrol ediliyor. Yapay zeka içerip içermediği bilinmiyor. Ancak sistemin her geçen gün daha da ulaşılamaz bir hale gelmesi bu ihtimali kuvvetlendiriyor. Olur da günün birinde insanoğlu bu seviyeye müdahale edip kendi komutları doğrultusunda işlem yaptırmaya başarabilirse bu durumda insanlığın sonunun geleceği söyleniyor. Umarım Deep Web ile ilgili sorularınızın cevabını bu videoda bulabilmişsinizdir. Ve son olarak unutmayın ki ortam sanal olsa da işlenen suç gerçektir.